Merhaba sevgili koçlar, hoş geldiniz Şubat ayına. Bakalım Şubat ayı sizlere neler getiriyor? Öncelikle hemen 2 Şubat Aslan Dolunayı 01.09'da gerçekleşecek ve Berat Kandilimiz gerçekleşiyor olacak. İyi kandiller olsun şimdiden sevgili koçlar. Aslan Dolunayı yürekli aslanın yanlış yerlerde çıkışlarına dikkat diyoruz. Ve sizler için tabii ki tam 5. evinizde oluyor. Özellikle arkadaş gruplarınız, sevgi, aşk, flört varsa çocuklarınız, onlarla vakit geçirmek, zamanla beraber olmak, onlarla kendi sevdiğiniz işlerle, kişilerle bir arada olmanın en önemli dolunayı olacak bu dolunay. Çünkü aslan, kova ve aslan aksına geçmeden evvelki ilk aslan dolunayımız bu. Kimi tabii ki koçlar için yatırım konuları, para, finans, burada yapmak istediklerinizle ilgili size değer kazandıran kişilerle ve konularla ilgilenmek öne çıkıyor olacak. Yatırımlarınızı, kazançlarınızı, harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gereken de bir aslan dolunayı sevgili koçlar. Karşıt evinde hemen Kova stelyumuyla beraber çalışacak. Demiştik ya arkadaş gruplarınız, sosyal ortamlar, popülerliğiniz artıyor sevgili koçlar. Riskli konuşmalara dikkat etmeniz gerekiyor burada yalnız. Çünkü aslanın o vermiş olduğu cesaretle güçlü çıkışlar, işte yükselen duyguları dengelemek bu aslan dolunayının önemli noktalarından bir tanesi. Tabii ki bazı yerlerde haklı olsanız da düşündüğünüz gibi olmayan kişilerle, durumlarla, konularla böyle birazcık kırıcı işte etkilere karşı biraz dikkat etmekte fayda var. Sonradan tabii ki üzülmemek adına bazı arkadaşlarınızla ilgili özellikle. Ve para konularına şöyle bakalım. Riskli yatırımlar yerine böyle paylaşmacı o kovanın etkisiyle beraber ortak çalışmalarda cesur şekilde kendinizi göstermek, ortak çalışmalarda liderliğinizi öne koymak iyi sonuçlar veriyor demiştik. Aslan dolunayı demiştik. Sevdikleriniz aşk, flört evet çok güzel ama öte yandan o özgürlükçü, bağımsız olan yanlarınızı ortaya çıkartma ivmesini çok yükseltecek. Ve sağlık konularına bakalım. Kalp, dolaşım tabii ki aslanda olduğu için kalbi sembolize ediyor. Lütfen kendinize yüklenmemeye çok dikkat sevgili koçlar. Burada aşırı spor yapmamak, yine o hobiler alanında belki çok fazla spora ve yapmak istediğiniz konuya çok odaklanıyor olabilirsiniz. Burada kas, adele zedelenmelerine çok dikkat. Ruhsal olarak da tabii ki burada MC ile Mars karşıtlığı olacak. Biraz böyle stresli, gergin hissedebilirsiniz bu süreçte. Uyku düzenleri, beslenmeye çok dikkat sevgili koçlar. Güzel bir aslan dolunayı diliyorum sizler için. Ve 4 Şubat'ta artık Uranüs Boğa burcunda retrosunu bitiriyor olacak. Evet, Uranüs biliyorsunuz uzun zamandır burada retro yapıyordu. Sizin için ikinci ev para konuları. Dilediğiniz gibi paranızı belki alamıyordunuz. Belki finansal anlamda kaynaklarınızı geliştirmede alacak vereceklerde böyle birazcık daha yavaşlamıştı konular ama artık burada kendi özgür değer kazandıran konular içinde olmak hız kazanıyor olacak. Etkili konuşmalar yapabilirsiniz. Kişilerle bağlantılar kurabilirsiniz. Tabii ki burada malınız, mülkünüz, işte somut değerler, para yaratma yerinde Uranüs'ün o etkili, akıcı, akılcı özellikle özgün, güzel çözümler üretebileceğiniz bir noktada ilerliyor olacak bundan sonra. Ve 7 Şubat Merkür Balık burcunda, 10 Şubat Venüs Balık burcuna geçiyor. Balıkta bir oluşum var. Burada tabii ki sizin için 12. eve doğru yerleşen bir konumda hareket edecek. Bu da kapalı alan çalışmalarınız. Yani 7 ile 10 Şubat arasında kapalı alanlar, yurt dışı çalışmaları, ofis ortamlarında böyle birazcık orada düzenlemeler içine girebilirsiniz. Burada tabii ki yaşamınızda bazı rutinler 12-6 ile çalışacağı için burada yaşamındaki iş ve ev ortamınızdaki bazı düzenlemeler, yolunda gitmeyen durumları tekrar böyle bir değerlendirmeye alıyorsunuz. Tabii ki kapalı kalmış o geçmiş konular diyoruz. Aşk ilişkileri, bir takım ilişkilerinizdeki o geçmiş mevzular Merkür Uranüs'le kare yapacak bu sırada fikir değişikliklerini gözden geçiriyor olabilirsiniz. Burada sabırsız işte hemen halledeyim veya işte burada patavatsız kişiler bunlara karşı direkt ifadeler oluşabilir. Bunlara dikkat. Tabii kimi koçlar için de gizli aşk hikayeleri. İşte onlara çekilmek, böyle bazı dedikoduların size gelmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir bu süreçte. Ve 12 Şubat Venüs
Kuzey ay düğümü ve Merkür çok güzel balıkta kavuşuyor. Güzel günler 12 Şubat. Gerçekçi, somut değerler yaratmak için ilerleyeceğimiz yine burada etkili, güzel. Özellikle sizin için tabii ki 12. ev olduğu için yurt dışı konuları, kapalı alan çalışmaları, hastaneler, yabancılar bu gibi konular çok aktifleşecek. Tabii ki teslimiyeti de sembolize ediyor. Balık burcunun o ruhsal olarak sezgilerinizin çok açılması, yine balık burcunda gerçekleşen o geçmiş konularla ilgili, dürtülerle ilgili, duygularla ilgili bunları fark etmek ve yönetmede çok iyi çalışacak. Tabii ki yurt dışı konuları demiştik, hastaneler demiştik. Bu gibi gündemleri olan koçlar için de çok etkili, güzel, olumlu, pozitif arınmalar, temizlenmeler içinde olacaklar. Açıkçası size yaramayan konuları bu sürede elediğiniz görüyoruz. Ve 14 Şubat çok önemli bir gün. Satürn Koç burcuna geçiyor. Sizin burcunuza. Neptünle beraber kavuşum gerçekleşecek. Bu hiç tarihte daha önce görülmemiş olan önemli kavuşum hizalanacak Neptünle beraber ve sizin burcunuzda tabii ki birinci evde gerçekleşiyor. Burada mücadeleniz artacak sevgili koçlar. Elinizi, işinizi, evinizi, yapmak istediğiniz pek çok alanda yeni gündemlere doğru ilerliyorsunuz. Girişimleriniz artarken belli başlı yeni sorumluluklar elde edeceksiniz ve bu sorumluluklarla büyümeye, ilerlemeye, aktif bir döneme doğru 2026'da hareket ettiğinizi işaret ediyor. Sevgili koçlar, bu videomu özellikle Satürn-Neptün bölgesinden bulabilirsiniz. Satürn-Neptün videosunun içinde benim kanalımda görebilirsiniz. 0 derece kavuşum diye. Buradan izleyebilirsiniz. Çok detaylı çektim. Sizin için tabii ki konular ilerleyecek ama aynı zamanda bir takım şeylerin tamamen değişmeye başladığını göreceksiniz. Fikirleriniz değişebilir, atılımlarınız değişebilir. Yeni sorumluluklar, yeni başlangıçlara doğru ilerlediğiniz, girişimlerinizin sorumluluklarla arttığı bir dönem, çok özel. İlişkilerle ilgili özellikle karşılıklı olarak alma verme dengesi, kadersel ve karmik olarak sıfırlanma yaşadığımız bir süreçte olacağız. Ve 17 Şubat parçalı güneş tutulması 15'te gerçekleşiyor Türkiye saatiyle, yani öğleden sonra saatlerinde ani etkilerle gelen zorlu, yıkıcı bir güneş tutulması diyoruz. Zorlu bir ay zaten bu demiştik. Aslan dolunayı ile beraber o çevrenizdeki faktörler hedefleri gösteriyordu. Şimdi 17 Şubat'ta zaten etkisine çoktan girmiştik. 6 ay boyunca sürecek, etkileriyle bizimle olacak. Tabii ki sizin için 11. evde gerçekleşiyor. Tam arkadaşlar evi, sosyal hedefler, iş, ortaklıklar, bu alanda iş ve yaşam çevrenizde önemli değişimler yapabileceğinizi gösteriyor. Evet, yıkıcı demiştik ancak burada bazı yolunda gitmeyen konulara yenileyecek. Uranüs'te çok dik bir açısı var. Tabii ki Uranüs biliyorsunuz para evinizdeydi. Sizin işinize yaramayan işler, ortaklıklar, kişiler, arkadaşlar, bunlarla ilgili hızlı gelişmeler alacağınız bir süreç. Kimileri bunları eleyecek, kimileri yeni ortamlara dahil olmaya başlayacak sevgili koçlar. Hobileriniz, amaçlarınız, tüm konuların hepsini yenilediğini görüyoruz. Güneş tutulması çok etkili bir güneş tutulması. Tabii ikili ilişkilere baktığımız zaman çevrenizdeki insanlarla, ortamlarla oluşabilecek bir takım masrafları da gösteriyor. Yeni bir işe dahil olmuşsunuzdur. Belki biraz kesenin ağzını açmak durumunda kalabilirsiniz. Bazı konularda o parayla ilgili döngüyü, bu benim işime yaramıyor ve zarar veriyor, artık bunu hani inceldiği yerden kesip atacağım dediğiniz konularda gündeminize getirecek. Demiştik ya, çok güçlü bir etkisi var bu kova güneş tutulmasının, özellikle de yeni ay aslında bu. Burada birçok konuyu amacı, belki de gözünüzü karartır şekilde odaklandığınız noktaları da dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor. Manipülatif kişiler, sizi yönlendirmeye çalışan kişiler, bunlara karşı da kendinizi korumanız çok önemli olacak sevgili koçlar. Para anlamında demiştik, Uranüs'le dik açıda aşırı masraflar, bir anda hiç hesapta olmayan bir takım konuları ortaya çıkartabileceğini gösteriyor. Bu kişi ve ortamlardan gelecek masraflara karşı ani ve tetikte kalmanız etkili olacak. Hani burada ani bir masraf olabilir der açıkçası. Belki bir şey yatırım yaptınız, oradan geri dönüşüm. Belki ortaklı bir işe giriyorsunuz. Bununla ilgili bazı masraflar olabileceğini gösteriyor. Lütfen bu sürece dikkat, temkinli ve biraz beklemede kalmakta fayda var. Sağlık konularına baktığımızda özellikle baş ağrıları, migren atakları sizin için çok etkili ve yine
Tabii ki Aslan Kova aksında olduğu için kalp ve beden dolaşım yolları çok etki alanında olacak. Gerginlik verebilir. Bu anlamda güneş tutulmasında bedeninizi bu alanlarda desteklemeniz çok önemli olacak. Güzellikler getirsin sevgili koçlar. Ve 18 Şubat'a baktığımızda Güneş artık Balık burcuna geçiyor ve Kuzey Ay düğümüyle Venüs'te çok harika bir kavuşum yaratacak. Burada tabii ki Güneş tutulmasının zorlu etkilerini yumuşatmaya başlıyor. Yine 12. evde sizinle ilgili yine yurt dışı işleri, kapalı alan çalışmaları bunlar varsa buradaki girişimlerinizi düzenleyebilirsiniz. Yine ikili ilişkilerden yana daha olumlu, daha akılcı, daha dingin bir sürece doğru geçiyor olacağız sevgili koçlar. Ve 22 Şubat ve 23 Şubat ayın en şanslı günleri sevgili koçlar. Bu günleri kullanın. Yine zaten 22-23 Şubat'ta Güneş Fomalhaut dediğimiz yıldızla kavuşuyor. Mistik, ruhani ve özellikle baş melek Cebrail'i sembolize ediyor. Vizyoner, ilham verici, yaratıcı projeleriniz varsa aslında ayın sonundaki bu 2 günü kullanmak çok güzel. Sizin için tabii ki ikili ilişkiler içinde, günlük yaşamınızın içinde yapmak istediklerinizi şekillendirebileceğiniz güzel etkilerle geliyor. Güzellik, estetik, bakım, arınma, temizlenme, detoks işlemleri içinde bu günleri kullanabilirsiniz. Ve 26 Şubat'a baktığımızda Merkür Balık burcunda retroya geçiyor sevgili koçlar. Evet, o Merkür retromuz geldi ünlü. Ayın son 2 günü, zaten Şubat ayı cüce aydır biliyorsunuz. Biraz zorlu olacak. 26 Şubat'tan evvel birkaç gün öncesinden gelmeye başlar bu etkiler. O son 2 günü, güzel şanslı günü kullandıktan sonra biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü burada Merkür retrosuyla beraber bir takım işlerin zaten 12. evinizde ilerliyor. Yavaşlaması, istediğiniz gibi gitmemesi, eşyalarınızın bozulması, bunları zaten biliyorsunuz ama bu geçmiş gündemleri de aslında tamamlamak ve düzenlemek adına çalışacak. Bu anlamda olumlu. Çok önemli kararlar vermemek önemli olacak. Yine 27 Şubat demiştik, o en zor günler. Mars Uranüs'te kare yapıyor. Bu günlere çok dikkat. Tabii ki masraflara işaret ediyor sizin için. Buradan gelebilecek hesapta olmayan masraflar oluşabilir. Yine ikili ilişkilerle zorlu karşılaşmalar, anlaşmazlıklar, işte hızlı karar alayım derken böyle kazalar, yaralanmalar, aman Allah muhafaza diyelim, kulağımızı çekelim. Yani bu 2 gün gerçekten pek iyi günler değiller. Bu günlere dikkat etmekte fayda var sevgili koçlar. Bu güzel değişimler özellikle güneş tutulmasıyla yeni ortamlar, yeni kişilere girerken sizin paranızı arttırmasını diliyorum. Güzellikler getirsin, güzel bir ay olsun sevgi ve selamlarımla.